Türklere dil uzatma. İstediğim şu elindeki kılıç. Onu verirsen hayatını bağışlarım senin. Bu kılıç senin ve diğerlerinin kanını akıtmak için elimde. Atalarımın intikamını almadan da kınına girmeyecek. Canan Perver Yeşilçam dünyasında uzun seneler oyuncu olarak yer almış, birçok başarılı sinema filminin altına imza atmış, sinemada yokluğun, parasızlığın hüküm sürdüğü bir dönemde başarılı olmuş kadın oyuncuların başında gelir. Oynadığı rolleri keyifle ve mutlulukla oynamış bir oyuncudur. Yeşilçam'ın bütün çilesini çekmiş, en zor şartlarda çalışmış kadın oyunculardan biridir. Şimdilerde ise unutulmuş, filmlerde rol verilmeyen, kıymeti bilinmeyen kadın oyuncularımızdandır. Yeni nesil bizi sevmiyor, neden bizi oynatmıyorlar anlamıyorum der ve Canan Perver ölmedi diyerek sesini duyurmaya çalışan bir kadının hikayesi bu. İçinde ukde kalan çok şey var Canan Perver'in. Tek isteği var, yeniden filmlerde oynamak, yeniden sahneye çıkmak. Başrol oynayamam zaten, anne olurum, babaanne olurum der. Canan Perver gerçekten de oyunculuğu çok sevmektedir. İlk bebeğine de, ikinci bebeğine de hamileyken bile filmlerde oynar. Son zamanlarda filmlerde oynatılmamasına ise oynamasam gözüm açık gidecek diyen bir kadının hikayesi bu. Canan Perver 3 Şubat 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Henüz 2,5 yaşındayken tiyatro oyuncusu olarak sektöre giriş yapar. Canan Perver'le Yıldız Kenter komşudur. Onun yönlendirmesi sayesinde oyunculuk ve sinema sektöründe rol almaya başlar. Canan Perver, Yıldız Kenter bizim komşumuzdu. Yıldız abla beni çok severdi. O demiş, ya bu çocuk çok yetenekli. Bunu biraz yönlendirelim sanata. Annem ve babam da meraklıydı. İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne girdim 2,5 yaşında. İlk oyunum orada başladı diye konuşur. 1974 yılında Metin Erksan yönetmenliğinde Şeytan isimli filmde rol alır. Orijinali Amerika'da çekilen bu film bir çocuğun içine şeytan girmesini anlatır. Çok değerli oyuncularla birlikte rol alır. Ayrıca bu film Türkiye'de yapılan ilk korku filmi olma özelliğini taşır. Şeytan filminde ağzına yeşil pasta kreması verilerek kusma efekti elde edilmiştir. Ancak Canan Perver filmden sonra pastadan tiksinmiş, 3 sene boyunca yiyememiştir. 3,5 saatlik bir makyaj yapılıyordu, plastik makyaj yapılıyordu. Türkiye'de öyle bir şey yok. Ve ben hatırlıyorum, gün içinde yemek ve su bile içemiyordum yani. Onun bu filmde rol almasının en önemli sebebi bir akrabasının vesile olmasıdır. Anne ve babasının izniyle Şeytan filminde rol alması sayesinde kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştır. Şeytan filminde kendisine plastik makyaj yapılır ve bu makyaj 3 saat sürer. Makyajı bozulmasın diye yemek yemeden, su içmeden bekler. Film esnasında dekorlarda kullanılan birçok malzeme yurt dışından getirilmiştir. O döneme göre bu tarz ekipmanların kullanılması zor ve masraflıdır. Canan Perver bu film için kült bir film oldu. Ben çok belgesele konu oldum. Festivallere gittim. Unutulmayacak bir film herhalde diye konuşur. Ahu Tuğba'nın da yer aldığı bu film onun ilk filmidir. 15 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Kurt Kız isimli kült filmde oynar. Genellikle çocukluğunda sıra dışı filmlerde rol alır. Canan Perver, Kurt Kız'da çok marjinal bir film. Cüneyt Arkın'ın Cemillerinde de oynadım. Onlar da kült filmlerdi. Cemil 1, Cemil 2, bunlar hep çocuk olarak geçtiğim filmlerdi der. Genç kız olarak rol almaya başladığında genellikle Ferdi Tayfur'la birlikte filmlerde görülür. Ferdi Tayfur'la 1978 yılında Derbeder filminde oynar. Canan Perver bu film için genç kız olarak yer aldığım ilk film Derbeder filmidir. İlk defa bir aşk filminde yer aldım. Derbeder filmi benim için ilklerin filmidir. Eşi Temel Gürsu'yla Derbeder filminde tanışır. Halan beni tanımadı. Tanımak istemedi. Aramızdaki mesafeyi hatırlattı bana. Ben seni severken nasıl böyle düşünürsün? Halamın kusuruna bakma. Kibarlık budalası oldu zavallı. Hem evin reisi o değil ki babam. Ancak Temel Gürsu onu ilk gördüğünde çok küçük olduğunu söylemiş, film için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt etmiştir. Bu filmde bundan bir yıl önce çekilen yine Ferdi Tayfur'un başrolde yer aldığı Çeşme filmidir. Temel Gürsu onu küçük bulduğu için bu filmde oynatmamıştır. Ancak bir yıl sonra Derbeder filmine kabul eder. Çeşme filminin yönetmenliğini de Temel Gürsu yapmıştır. Bu filmde Canan Perver'in yerine Necla Nazır oynamıştır. Canan Perver, bu filmde oynadığımda 16 yaşındaydım. Bu filmden 2 yıl sonra da Temel Bey ile evlendik. Çok erken yaşta evlendim. Temel Bey ile 2-3 film daha yaptık ama aramızda hiçbir şey yoktu. Ahmet Özhan, Müjdat Gezen'le çok güzel filmler yaptık. Bir sabah elimde elbisem sete gittim. İniyorum merdivenlerden aşağıya. Müjdat Gezen, efendim Canan Gürsu hanımefendi geldiler diye bir laf etti. Herkes dondu kaldı orada. Herkes şok halinde. Seneler sonra hep sorarım Müjdat'a. Ya neden öyle bir şey söyledin?
Bak Müjdat, sana bir şey mi söyledi bu Temel? Vallahi Canan, kesinlikle bir şey yok. İçimden geldi diyor diyerek bu olayla ilgili ilginç anısını paylaşır bizlerle. 1978 yılında Ahmet Özhan, Müjdat Gezen, Ali Şen gibi oyuncuların yer aldığı Çaresiz filminde oynar. 1980 yılında Orhan Gencebay'la Vazgeç Gönlüm filminde yer alır. Bu filmin yönetmenliğini Osman Seden yapmıştır. Yalçın Gülhan, Şemsi İnkaya, Yavuz Karakaş gibi oyuncular yer alır. Canan Perver, Orhan Gencebay'la çalışmanın da ayrıcalık olduğunu söyler. Çalıştığı bütün filmlerin çocuğu gibi olduğunu söyler ama Cüneyt Arkın'la yaptığım Cemiller o dönemin çok enteresan filmleriydi. Ben orada solcu bir kızı oynuyordum. Kızın babası uyuşturucu kartelinin başında. Kız uyuşturucuya karşı bir kız. Bu da beni etkilemişti der. Canan Perver oynamak isteyip de oynamadığı aktörün Ayhan Işık olduğunu söyler. Bir proje için anlaştıklarını ama oyununa denk geldiği, turneye çıkması gerektiği için olmadığını söyler. Ama Ayhan Işık'ı çok istemiştim der. Yeni dönem setlerini çalışmadığı için bilmediğini söyler. En son 2002 yılında bir dizi çekiminde bulunduğunu ama şu an için yapılan çekimlere dair bir bilgisinin olmadığını anlatır. Hem küçük oğlu hem de kız kardeşi sektörde olduğu için haberleri onlardan almaktadır. Aldığı duyumlara göre sinema çalışanlarının çok rahat koşullarda çalıştığını düşünür. Ama mutlu değiller der. Her şeyleri var. Kostüm kamyonları, arabaları, karavanları, her şeyleri var. Ama mutlu değiller diye konuşur. Biz çok mutluyduk. Çok güzel dostluklar vardı. Çok güzel arkadaşlıklar kazandık. Bir minibüsün içinde giderdik. Başrol oyuncusu, kamera, kameraman, hatta filmleri bile kamera asistanları minibüsün içinde değiştirir. Ve fon bizi tutardı. Biz minibüsün içinde üstümüzü değiştirirdik. Ama çok mutluyduk ve eğlenirdik diyerek o dönemin zor koşullarını anlatır. Niçin öldürmek istedin beni? Döktüğün kanların bedelini ödetmek için. Çıldırmışsın sen. Ben kan görmeye hiç tahammül edemem. Zulüm ve ihanetin yanına kâr kalacak sanıyorsan aldanırsın. Ayrıca o zamanlar maddi olarak da para kazanmadıklarını belirtir. Şimdiki oyuncuların yorulmasını kabul etmiyorum. Çok yoruluyorsun ama bunun maddi olarak karşılığını alıyorsun. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Biz para kazanmadık sinemadan. Hiç kazanmadık. İyi aileye, düzgün aileye sahip olan arkadaşlarımız bugüne gelebildi. Çok mağdur olan, kaldırımlarda ölen çok arkadaşımız oldu. Çok değerli yetenekler kayıp gitti diye konuşur. Bizim zamanımızda nakit para yoktu. Senetlerle çalışıyorduk. Ödenmeyen çok senetlerimiz vardı. Çalıştık, film bitti. Aradan aylar geçti, seneler geçti veya paraya ihtiyacımız olduğu için kırdırmak zorunda kaldık diyerek çalıştıkları halde paralarını alamadıklarını işaret eder. O dönemin oyuncuları kostüm, saç ve makyaj için gerekli aksesuarları hep kendi ceplerinden alırlar. Aldıkları para da oraya gider ve bir filmde giydikleri kostümleri başka filmde giyemedikleri için sürekli yeni elbise almak zorunda kalırlar. Bir de araç gelip evden almaz. Taksim Kültür Merkezi önünde toplanırlar. Nerede oturursan otur, minibüsün kalktığı yere kendi imkanlarınla gelmek zorundasın. Canan Perver sabah 5'te o minibüse yetişmek zorundaydık. Saçın, makyajın yapılmış ve elinde elbisenle gelmek zorundasın. Set ekibine de yardım ettiklerini ekler. Kamera ayağını sırtında taşıdığını, ekipçe bir dayanışma olduğunu ve ekibin malzemesini taşıdığı için kendisiyle gurur duyar. Bir film bütündür ona göre. Başrol oyuncusu, filmin çaycısı, kameraman, herkes bir bütünün parçası ve eşittir. Yeşilçam ekolü küçümseniyor ona göre ya da bizden korkuyorlar der. Yeşilçam oyuncuları başrol istiyor ya da çok para istedikleri için rolü bulamıyor fikrine karşı çıkar. Bu yaştan sonra ya anne ya babaanne roller için uygun olduğunu, gidip bu yaşta da başrol oynayamayacağını söyler. Para konusundaysa gidip 100 binler isteyecek halleri olmadığına göre hakkı neyse onu isteyeceklerini söyler. Ben oynamasam benim oynayacağım o insana ne veriyorsanız onu vereceksiniz der. Bir de bazı yapım firmaları çağırıp deneme videosu isterler. Canan Perver ise bu durum karşısında şaşırır. Bu zamana kadar yaptıklarıma bakmadınız mı diye sorar. Bu durumla karşılaştığı için gittiği birçok görüşmeden ayrılmıştır. Canan Perver, fiziksel olarak değişime uğrayabilirim ama oyunculuk gelişir. Biz de seyrediyoruz, okuyoruz, üstüne koyuyoruz yani. Son zamanlarda filmlerde oynatılmamasınaysa gözüm açık gidecek der. Canan Perver oyunculuğu çok sevdiğini, hamileyken bile film yaptığını söyler. Şimdilerde ise kendine ait bir dünyası vardır. Çocukları, hayvanlarıyla zaman geçirmektedir. Biz de Yeşilçam'a damga vurmuş, efsane kadın oyuncular arasına girmiş Canan Perver'in bundan sonraki yaşamında her şeyin istediği gibi olmasını umuyoruz. Uzun süredir beklediği yeni projelerde olmasını diliyor, onu yeni filmleriyle, yeni karakterleriyle görmek istiyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.